Kuzey Almanya'da bir Türk şövalyesi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild gazetesinin 8 Şubat 2024 tarihli nüshasını okurken ilginç bir haberle karşılaştım. Hikaye, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Paderborn'a bağlı Leiber köyünde geçiyordu. Melanie Hesse ismindeki bir kadın, kan bağışı için ayarlanmış Alman Kızıl Haç otobüsüne biner. Otobüste kendi köyünden insanlarla karşılaşır ve "O, bizim gürültücü Türkler de buradaymış" der. Köylüleriyle muhabbete dalan kadın, kan bağışı merkezine gelince kendisini şok eden bir olay yaşar. Kan bağışı merkezi, Melanie'nin bağışını kabul etmemektedir. Kadın endişelenir ve bunun nedenini sorar. Yetkililer önce cevap vermek istemezler. Uzun ısrarlar sonucunda yetkililer kendisinin ırkçı sözler söylediğine dair şikayet aldıklarını ve ırkçı birinin kan bağışını kabul edemeyeceklerini söylerler. Melanie olayı anlayınca hikayemizin başlangıç noktası da ortaya çıkar. Melanie'nin köyü olan ve sadece Almanların yaşadığı Leiber köyünde insanlar birbirlerine yüzyıllardır Türk diye hitap etmekte, kasabanın gayri resmi levhasını ay yıldız süslemektedir. Yani ortada bir ırkçılık yoktur. Peki ne olmuştu da bu köydeki insanlar yüzyıllardır kendilerine Türk demekteydiler? Haberi okur okumaz aklıma hemen Avrupa'da bulunan benzer köyler geldi. Basında sıklıkla karşıma çıkan İtalya'daki Moena köyüne benzer bir hikaye ile mi karşı karşıyaydım? Yakın zamanda Avrupa'da bulunan Türk köyleri ile ilgili bir yazı kaleme almak isteyen Akıncı Mahlası ile tanınan bir tarihçiyle konu hakkında görüştüm. Kendisi, hikayemizin geçtiği köyü daha önce hiç duymadığını, fakat buna benzer köylerin Avrupa'da mevcut olduğunu söyledi. İtalya'da Moena köyü, Almanya Bavyera bölgesinde bulunan Tökenfeld, Tökenheim, Ipthausen isimli köy ve kasabalar, Avusturya Purbach köyü, Hollanda Türkiye köyü, Avrupa'da bulunan ve Osmanlı Türk tarihi ile yakın ilişkisi olan yerleşim yerlerinin başlıca örnekleriydi. Peki Leiber gibi Kuzey Almanya'da bulunan ve hiçbir Türk'ün yaşamadığı bir kasabada niye 1390'lı yıllardan beri herkes birbirini Türk diye çağırıyordu? Benzer bir coğrafi konumda olan ve Türklerle yapılacak bir savaş için toplanan vergiyi vermeyi reddeden ve bu yüzden Türk diye anılan Belçika Feymonville köyü gibi bir hikaye mi bizi bekliyordu? Yoksa bu köye günümüzden 600 sene önce gerçekten Türkler gitmiş olabilir miydi? Bild gazetesinin vermiş olduğu kısıtlı bilgiler 14. yüzyılda bölgede Ritter Türk diye birisinin bulunduğunu aktarıyordu. Şövalye Türk diye dilimize çevirebileceğimiz bu gizemli kişi kimdi? Ne yapmıştı da tüm köy ondan kahraman gibi söz ediyordu? Ayrıntılı bilgi bulmak amacıyla önce Alman sözlü tarih kaynakları olan Sagen, sagaları araştırmaya başladım. Bir Alman sagası olayı aktarıyordu. Köylülerin kendi internet sitelerinde anlattıkları hikaye de bu kaynaktaki anlatımla uyuşuyordu. Eski adı Andepen olan Leiber köyünde bundan yüzyıllar öncesine ait efsanevi Şövalye Türk'ün hikayesi hala kış gecelerinde çocuklara anlatılır. Hikaye 1390'lı yıllarda geçmektedir. Leiber köyü zalim yöneticilerin zulmü altında acı çekmektedir. Zulmün merkezi ise yakınlarda bulunan bir kilisedir. Kilisenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Pagan inancına sahip olan Saksonlar, Frank kralı Şarlman tarafından zorla Hristiyanlaştırıldıktan sonra pagan inancına ait tüm semboller ve tapınaklar yıkılmıştır. Bahsi geçen kilise, bölgede yıkılan en görkemli pagan tapınağının olduğu yere inşa edilmiştir. Yerel hanedanlar tarafından yönetilen bölgede zamanla kilise yetkilileri giderek etkilerini arttırırlar. Kilise etkisini arttırdıkça isteklerin ardı arkası gelmez. En sonunda ilk gece hakkı olarak bilinen uygulamanın hayata geçirilmesi bardağı taşıran son damla olur. Mel Gibson'ın başrol oynadığı Braveheart, Cesur Yürek filminden hatırlayacağımız bu adete göre evlenen genç kızlar bağlı bulundukları feodal lord tarafından düğün gecesi ifade edildikten sonra eşinin yanına dönebilirdi. Bu iğrenç uygulama
hikayemizin geçtiği bölgede de büyük bir memnuniyetsizlik yaratmış fakat kimsede karşı çıkacak cesaret olmamıştı. Bu talebe tüm köyler boyun eğerken sadece Layberk köyü isyan eder. İsyanın başında bizim Ritter Türk yani Şövalye Türk bulunmaktadır. Şövalye Türk önderliğinde halk kendilerini bezdiren kiliseyi ele geçirip yerle bir ederler. Halka zulmeden rahipler canlarını zor kurtarıp selameti kaçmakta bulurlar. Şövalye Türk'ün önderliğinde başlayan bu isyan hareketi sonucunda bölgedeki tüm köyler kilisenin akıl almaz zulmünden kurtulur. Layberk halkı namuslarını kurtaran bu Türk'ü hiçbir zaman unutmaz ve o günden beri kendilerine Türk derler. Kimdir bu isimsiz kahraman? Nereden gelmiştir? Buna dair bir bilgi ne yazık ki elimizde yok. Tahminimiz bu kişinin esir düşen bir akıncı olduğudur. Muhtemelen esir düştükten sonra bu köye getirilmiş, yetenekleriyle halkın saygı ve hayranlığını kazanmıştır. Halkın sevgisini kazanan bu isimsiz akıncı, köylülerin çektiği zulme kayıtsız kalamamıştır. Kilisenin ilk gece hakkını talep etmesi üzerine köylüyü yılların savaşçılık tecrübesiyle organize edip zulüm yuvasını zalimlerin başına yıkmıştır. Bugün köyde yıkılan o kilisenin yerinde bir anıt vardır. O köye giderseniz o anıtı mutlaka ziyaret edin ve tarihimizin sayısız, isimsiz kahramanlarından biri olan Ritter Türk'e bir dua etmeden geçip gitmeyin.